Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Naile merhaba. Miledi merhaba. Yegane nasılsın? Selin Tosun iyi akşamlar. Servin merhaba. Leyla nasılsın? Yegane. Nail'le biraz sonra konuşacağız başlıktaki konuyu, Afra ve Mert konusunu. Öncelikle hepinize merhaba dostlar. Umarım herkes iyidir. Ben iyiyim çok şükür. Yıldız Çelik merhaba. Ne yapıyorsunuz diyorsanız, ne yapıyorsun Bilal abi diyorsanız, son zamanlarda bir kitap okuyorum. İlginç bir kitap, bir fenomenle ilgili yazılmış bir kitap. Onu okuyorum. Başka ne yapıyorum? Başka Çin mucizesiyle ilgili araştırma yapıyorum. Çinliler nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar her anlamda? Her anlamda, ekonomide, eğitimde, insanlıkta, şehircilikte, doğaya katkıda bulunmada, teknolojide Çin mucizesi yaşanıyor ve büyük bir hayranlık duyuyorum pek çok insan gibi Çinlilere. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Tabii ki asıl işim olan magazin gazeteciliği konusunda da tüm gelişmeleri inceliyorum. Sizlerin çok merak ettiğiniz Afra ve Mert'le ilgili de nasıl durumlar diye o konuda da araştırmalar yapıyorum. Ve Yaramaz Tarçın'la ilgileniyorum. Tarçın'ı biliyorsunuz değil mi? Tarçın neredesin? Tarçın bir kere de yayın başlayınca yanımda ol ya. Çok yaramaz. Meryem merhaba. İyiyim çok şükür. Yıldız Çelik. Abidin Mert'i gördünüz mü? Köpeğiyle ne kadar güzeldi. Abi dün Mert'i. Evet Mert. Tarçın gelmek ister misin? Ama kimse yok sana kapıyı açacak değil mi? İki köpeğiyle birden. Onlardan biri Lizbon muydu arkadaşlar? Bilen varsa lütfen cevap verir mi? Bir tanesi Lizbon muydu küçük olan? Evet, Mert Ramazan Demir'in paylaşımı sabah horozlar öterken geri planda ilk karelerde horoz ötüyordu. Horozlar öterken Şile olabilir orası. Annesinin, babasının, ailesinin kaldığı yer olabilir. Ya da Mert Ramazan Demir'in kendisine yaptığı bir huzur yuvası. Sessiz, sakin, doğanın içinde bir yer. Yasemin hangisi diyor? Küçük Lizbon diyor. Leyla görmüş bak. Leyla Küçük Lizbon diyor. Evet. Lizbon değil mi? Bir de sosyal medyada Lizbon satıldı falan diye Mert Lizbon'u sattı diye Mert'i kötülemeye kalkıyorlardı. Tahmin ettim yani onun Lizbon olduğunu, satılmadığını. Leyla da birinin adı Lizbon, birinin adı Ark. Öyle mi? Birinin adı Ark. Senin Tosun eyvah uyuyamıyor diyor. Eyvah uyuyamıyor diyor. Uyuyamıyor. Sabah horozlar öterken uyanıyor. Uyku tutmuyor. Selin Tosun onu mu söylemek istiyorsun Mert Ramazan Demir'i? Alketa. Neden uyku tutmaz insanı? Hayatında bazı şeyler iyi gitmezse sıkılır, uyuyamaz, erkenden kalkar, bir daha uyku tutmaz. Ya da ne bileyim ben yeterli uykusunu aldıysa, erken yattıysa da insanlar erken kalkabilir ama haksızlık yapmayalım. Selin Tosun eyvah vah uyuyamıyor. Selin Tosun evet yani diyor. Elif selam. Hepinize selamlar arkadaşlar. Beğen sayısı lütfen beğen yapmayan varsa aramızda beğensinler. Afra ve Mert'le ilgili olarak konuşacaklarımız var. O konuya da biraz sonra geçeceğiz ama öncelikle arkadaşlar Uzakşehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın eşinin doğum günü bugün ve eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü iyi ki seviyorum yazarak kutladı Ozan Akbaba.
Biliyorsunuz onlar aşağı yukarı kaç sene, aşağı yukarı değil doğrusunu söylüyorum, 5-8 senedir evliler. Ondan önce de 5 yıl önce, evlenmeden 5 yıl önce tanıştılar. Bir arkadaşlık dönemi, sonra bir flört dönemi, sonra evlenmeye karar verdiler. Ve çocukları Ozan Ali de çok yakışıklı kerata. Ozan Ali'yi de gördüm fotoğraflarda bugün, bayağı da büyümüş. Çok tatlılar ve Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, kızlık soyadıyla Buket Arıkan, ünlü bir televizyoncudur, sinemacıdır kendisi, sektördendir, uygulayıcı yapımcı ve çok önemli dizilerde kendisi görev almıştır. Genel koordinatörlük de yapmıştır. Mesela Ezel'de, Behzat Ç'de, Deli Bal'da, Bal Kaymak'ta, Prens'te en son başarılı bir televizyoncu, sinemacı ve Ozan Akbaba da eşine ne kadar saygılı değil mi? Nasıl düşünüyor eşini hiçbir yerde incitmiyor. Eşini her zaman sayıyor. Saygıyla anılmasını sağlıyor. Hiçbir zaman kadına, kıza filan böyle bakan bir erkek değil. Bazı erkekler vardır ya, kendisine ilgi gösteren kadınlara, kızlara da yakınlaşırlar. Ozan Akbaba'da asla öyle bir şey yok. Dizi setinde, hatta rol yaparken bile hep mesafeli, kadınlara, partnerine dahi, Sinem Ünsal'a dahi hep mesafeli ve saygılı. Onlar örnek bir çift. Ozan Akbaba da örnek bir evli adam olması gereken gibi zaten. Ama bunun tersi o kadar çok olaylara şahit oluyoruz ki, hem günlük hayatımızda, kendi çevremizde, hem ünlüler dünyasında. Böyle ideal birisini bulduğumuz zaman, gördüğümüz zaman onu övmelere doyamıyoruz. Çünkü erkeklerde maalesef böyle bir, bazı erkeklerde diyelim, gönül kayması, göz kayması olabiliyor. Yanında kadın varken, hayatında kadın varken başka kadına bakmak, ilgi duymak gibi. Ozan Akbaba o anlamda iyi bir örnek. Evet, okullarda soruyordunuz bana. Dün bir arkadaş, bir takipçim yazmış, Instagram'da sormuş. Ona cevap olsun. Yarın bu konuda YouTube yayınımda söyleyeceğim dedim. Sorunun cevabını dedim. Dedi ki, Bilal Bey dedi, okullarda dedi serbest kıyafet kaldırılıyormuş. Doğru mu dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, devlet okullarında serbest kıyafet uygulaması, artık öğrenciler diledikleri gibi giyinip gidemeyecekler. Evet, yani artık serbest kıyafet uygulaması bütün devlet okullarında kaldırıldı. Bu seneden itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede her okulun bir forması olacak, bir üniforması olacak. Tabii burada üniforma derken şuna da Milli Eğitim Bakanlığı dikkat etti. Yani bir arma olmayacak, bir işaret, belli bir işaret, baskı, desen olmayacak. Neden böyle olmayacak? Tek bir butikten, tek bir konfeksiyoncudan alışveriş olmasın diye. Anne babalar okulun rengindeki tişörtü, artık gömleği, bluzu, her neyse, pantolonu, eteği, her neyse, diledikleri konfeksiyondan satın alabilecekler. Çocuğun gardırobunda varsa o renk zaten, illa gidip de okul şu konfeksiyona gideceksin, şu mağazaya gideceksin diye biliyorsunuz isim veriyordu. Gidip oradan alışveriş yapmak zorundaydınız. Çünkü okulun arması, okulun işte deseni, şuyu buyu da işleniyordu o kıyafetin üzerine. Bu zorunluluk kalktı. Belli renk olacak. Her okulun belirlediği, her okul müdürünün belirlediği, yönetimin belirlediği, ancak zorlama olmayacak. Ve belirlenen kıyafet en az 4 öğretim yılı, eğitim yılı değişmeyecek. Okullar
en az 4 sene o belirlenen kıyafeti değiştiremeyecek. Özel okullar ise diledikleri gibi ister serbest kıyafet e, giydirebilirler öğrencilerine, isterse zorunlu bir kıyafet tercih edebilir özel okul yönetimleri. Bu konuda özel okullar serbest bırakıldı dostlar. Bu konuyu da açıklık getirmiş olalım. Okulların açılmasına 1 ay gibi bir süre kaldı. 1 ay 4 gün gibi bir süre kaldı, öyle değil mi? Bu arada özel okul fiyatlarını soruyordunuz. Geçen gün bir izleyicim yazmıştı. Bilal abi, teşekkür ederiz. Hayatın her dalından bahsediyorsun. İşte kadına şiddet, magazin, hayat pahalılığı. Bir de şu özel okul fiyatları ile ilgili bir konuşsana dedi. Özel okul fiyatları ile ilgili araştırma yaptığımda Allah özel okula öğrenci yollayan velilere yardım etsin. Yardım etsin. Çok para kazanmaları lazım. Yani hangi meslekte Türkiye'de bu masrafların karşılığını çıkarabilecek gelir elde edilebilir? Bilemiyorum, artık bunu size bırakıyorum. Bir de bir evladın fiyatı bu, şimdi söyleyeceklerim, bir çocuğun fiyatı 2025-26 öğrenim dönemi için. Özel okul fiyatları okulun lokasyonuna, okulun geçmişteki başarısına, okulun kamuoyunda verdiği, bıraktığı etkiye ve okulun sunduğu hizmetlere göre değişiyor elbette. Türkiye geneli ortalama ücret aralıkları şöyle arkadaşlar. Anaokulu yıllık ücreti 170 bin lira ile 350 bin lira arasında değişiyor. İlkokul 200 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Ortaokul, lise 200 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor. Özel konsept okullarda bu rakam 900 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak bazı özel okullar var ki sizler de onların nasıl fiyatlara sahip olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Mesela Robert Koleji hazırlık sınıfı 1.728.000 lira. Bir de yatılı gönderirseniz Robert Koleji'ne öğrencinizi 2.360.000 lira yıllık ücret bunlar. Koç okulları var Tuzla'da. Anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, koç okulları 1.600.000 lira ile 1.700.000 lira arasında. İlkokul 1. sınıf, ortaokul, lise 668.000 lira ile 1.625.000 lira. Mesela ışık okulları var. FMV ışık okulları diye geçer ve çok iyi eğitim verir. Anaokulları 396.000 lira, lise 850.000 lira, yemek dahil. Çoğu okulda, fiyatlarını söylediğim çoğu okulda servis, kırtasiye, etkinlik aidatları ve yemek o söylediğim fiyatların dışında. Burada FMV ışık okullarında yemek dahil. Yani özel okullarda çocuk okutabilmek günümüzde son derece zor arkadaşlar. Peki, yorumlarınıza bakayım. Birgül Beykoz, Birgül Beykoz diyor ki Bilal abi, Mert istese Afra'nın setine gider, orada bulur onu. Londra'dan geldiğinde zaten gitmişti ama arkasından o Bodrum'daki o kızla öpüşme olayı yaşandı. Tabii Mert de yani kendisinin telefonunu açmayan insanın ayağına gider mi bilmiyorum. Yani biraz gurur yapma durumu olur tabii. Ali Can Özdemir, selamlar. Belçika'dan sizi çok saygıyla dinliyorum diyor Firdevs. Firdevs Fransızca altyazı ister misin, ama Türkçeyi çok güzel konuştuğunu görüyorum. Belçika'da Fransızca konuşulduğu için sordum. Ben de altyazıyı artık çok istek olduğu için, yabancı çok izleyenimiz olduğu için altyazıya önem vermesini söyledim yardımcıma ve bundan sonra bütün videoları bizim Türk dizilerini izleyen ülkelerde yaşayan takipçiler için
onların diline uygun altyazılar da ekliyoruz videolara. İşte Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Endonezya'dan var Endonezya, Gürcistan'dan var Gürcü dilinde, Bulgaristan'dan var takipçimiz Bulgarca. Talep geldikçe de bu dilleri artırabiliriz, altyazı dillerini. Aynur Eroğlu, Bilal Bey iyi yayınlar, çocuklardan iyi haber bekliyoruz. Selin Tosun okutuyorlar ama özel okullara para yetiştiriyoruz. Devlet okullarında hep Suriyeli. Sadun Akıl, Sito Ak, ben Lionel Messi ve karısı gibi olmasını umuyordum. Messi karısıyla okul çağında tanıştıktan sonra hiçbir kadınla olmadı. Mert Afra gibi dünya güzeli ve tatlısı olgun bir kadına sahip çıkamadı. Messi'nin etrafında o kadar çok kadın var ki, değil mi arkadaşlar? Geçen gün bir videosunu izliyorum. Gözünün içine bakıyor kızlar. Onunla fotoğraf çektirirken, Messi ile selfie yaparken, yani gözünün içine bakıyorlar. Ama Messi hiçbirinin gözünün içine bakmıyor. Yani bu kadar da karısına bağlı, bu kadar dürüst bir erkek. Evet, yani böyle erkekler olması son derece güzel. Yani bu kadar şöhretli olup da bu kadar çevresinde onu baştan çıkaracak kadın olduğu halde böyle yapabilmesi son derece güzel. Başka hangi ünlüler böyle? Demin birisinden bahsettik biz, değil mi? Başka hangi ünlüler böyle? Erkek olarak kim aklınıza geliyor? Karısına çok sadık. Etrafında pek çok kadın olabilir. Çok şöhreti olabilir, çok parası olabilir ama asla karısını aldattığını duymadığımız. Başka hangi ünlü olabilir? Bu örneklerin çoğalmasını diliyoruz tabii. Kadınlar için de aynı dileklerde bulunalım arkadaşlar. Kadınlardan sevgilisini, kocasını aldatan yok mu? Elbette var. Erkeklerden var da kadınlardan yok mu? Sırf erkekler yapıyor gibi düşünmeyelim. Kadınlar da maalesef, kadınlardan da bunu yapanlar var. Yani onların da yaptığının yanlış olduğunu söyleyelim. Çünkü insan aşkı kolay elde edemiyor. İnsanın karşısına kolay kolay seveceği bir erkek ya da sevebileceği bir kadın çıkmıyor. Koşulsuz sevebileceği, aşık olabileceği bir sihir yakalandığı zaman, bir birliktelik kurulduğu zaman, güzel giden bir ilişki ortaya çıktığı zaman onu geçici hevesler için, günlük hevesler için bozmamak lazım. Sonra pişmanlık hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Telefon açarsın ama karşındaki telefonu açmaz, kaldırmaz. Seni engellememiştir belki geçmişe duyduğu saygıdan, geçmişe duyduğu bağlılıktan diyelim, saygıdan. Belki seni engellememiştir. En azından şimdilik engelleyememiştir. Her şey daha sıcakken. Ama bu seni şımartmasın. İnsanoğlu zamanla yeni duruma alışırsa geçmiştekini sildiğini hepten silmek isteyebilir. Basar engeli. Hele ki karşısına yeni birisi çıkarsa, hele ki güveneceğini zannettiği yeni birisiyle tanışırsa geçmişi tamamen hayatından çıkarabilir. Onun için geçmişte kalan el olur. El olur. Ne kadar acı, değil mi arkadaşlar? Bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğun, bir zamanlar kimseyle paylaşamadığın, bir zamanlar sürekli olarak nefesini hissetmek istediğin insanın senin için el olması ne kadar acı, değil mi? İnsan ne yaparsa kendine yapar. Evet, beğen var mı? Beğeniyorsanız lütfen beğen yapın arkadaşlar. Ve yeni katılan varsa aramıza, abone olmadan izleyen varsa lütfen abone olsun. Abone olmadan izleyen arkadaşlardan ricamız kanalımıza abone olmaları. Sevinç Aydın güzel bir el yapmış. Evet. Mert'in abisi resim attı az önce. Mert'in evinde çocuğuyla tenis oynuyorlar. Ne güzel. Birgül Beykoz yazmış.
Banu Kabaş, Elif bence Mert Ramazan biraz boş vermiş gibi davranıyor ya da öyle yaşıyor. Sosyal medyada görüyorum, takip etmiyorum ama görüyorum sosyal medyada gördüğümüz kadar. Mert Ramazan Demir'in biraz dışarıya verdiği imaj öyle değil mi arkadaşlar? Vitesi boşa almış gibi değil mi Mert Ramazan Demir hayatta? Ama aslında öyle bir insan değil. Aslında e, işine çok bağlanmış bir insan mesela. İşine aşık, mesleğine aşık ve kendisi de yarış eden bir insan. Bugün seti başladı. Bugün yeni dizisinin seti başladı. Hayırlı uğurlu olsun Mert Ramazan Demir'in ve Miray Daner'in. Setleri bugün başladı arkadaşlar. Allah inşallah bol başarılar, büyük başarılar, güzel izlenmeler nasip etsin Mert Ramazan Demir'e. Ve tabii ki sevgili Afra Saraçoğlu'na, onun da seti bitmek üzere neredeyse. E, Angelica Soydeşeli. Angelica hangi dildesin? İspanya. Angelica bunu İspanyolcaya çevireceğim. Bunu İspanyolcaya çevireceğim. Yüklerken İspanyolca altyazı gelecek. Angelica. Angelico Berrios. Yıldız Çelik Ahmet Seyran'ı düşünürken uyuyamıyor. Ahmet Seyran'ı düşünürken. Seyran'ı düşünürken. Sadrakül abi yalnız bırakmam diyor. Abi yalnız bırak. Ozan Bey iyi bir oyuncudur. İyi bir babadır. Evet. Ozan Akbaba iyi bir oyuncu, iyi bir baba, iyi bir eş olmaya çalışıyoruz. Bence gerçekten piyasadaki bütün oyuncular böyle olsalar. Yani en az topluma örnek oluyor şimdilik. Onur Bey yok. Onur Bey yarın olacak. Yarın pazartesi değil mi arkadaşlar? Yarın sabah dönüyor Midilli Adası'ndan. Kendisi de paylaşmış zaten. Ben Facebook'ta gördüm paylaştığını. Kendisi dönünce kavuşacağımızı paylaşmış. Beğen sayısı biraz artırmışsınız. Teşekkür ederim ama lütfen artırın. Bu arada Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Televizyon dünyasında dün ilginç bir gelişme yaşandı. TV100 kanalı Galatasaray'ın yeni transferleri Osimhen ve Sané'nin imza törenini canlı yayınladı ve Galatasaray'ın Lazio ile İtalyan takımın Lazio ile maçını da canlı yayınladı peş peşe ve TV100 kanalı bu yayınlarıyla birlikte dünü reytinglerde hem prime time'ı hem bütün günü birinci olarak tamamladı. TV100 kanalının bu büyük başarısı ilk defa gerçekleşti. Ulusal kanallar Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox yani Now TV hepsinin önüne geçti. Çok da güzel bir yayıncılık yaptılar arkadaşlar. Baştan sona izledim. TV100'ün kanalını güzel bir spor kanalı olmuş TV100. Haluk Yürekli çok beğendiğim bir spor gazetecisi, bir futbol gazetecisi. Kendisini çok iyi geliştirmiş, çok çalışkan bir kalem, spor yazarı ve aynı zamanda spor yorumcusu Haluk Yürekli. O mesela başkanla, Dursun Özbek'le ve Okan Buruk'la teknik direktörle bir de Abdullah Kavukçu yönetici transferleri gerçekleştiren onlarla çok güzel dolu dolu röportajlar yaptı. Ve Harika Ertunç TV100'ün spor sunucularından çok başarılı bir sunucu Harika Hanım. O da Osimhen'le ilk röportajı yaptı. Türkiye'ye gelip transfer olduktan sonra Türkiye'ye geldikten sonra ilk röportajı yaptı. Çok güzel sorular sordu. Çok güzel bir yayındı. Televizyonda harcarsan karşılığını alıyorsun ama akıllı harcayacaksın. Akıllı yatırım yapacaksın. TV100'ün yaptığı buydu ve reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı. İsmini bir kez daha herkese duyurdu TV100. Kutlarım sahibini, yöneticilerini, emeği geçen teknik ekibi, sunucuları, yorumcuları tebrik ediyorum. Bunu da söylemek bir televizyoncu olarak benim görevim arkadaşlar dedikten sonra Mert'in aklı Afra'da tabii ki uyuyamaz diyor Banu Kabaş.
Bir zamanlar sarılarak uyuyordu oysa afrasına, eee, birbirlerine değer verdikleri zaman, birbirlerini çok sevdikleri zaman, İspanyalar'da, Portekizler'de, gittikleri tatillerde birbirlerine sarılarak uyuyorlardı. Her yerde. Ne kadar acı değil mi arkadaşlar? İlişkinin bitmesi ve birbirlerini insanların unutamaması. Gurur yapıp unutmak istese de çevrenin tavsiyesiyle, çevrenin öğretisiyle yeni hayat kurmaya, beyaz sayfa açmaya kalksa da kolay unutulmuyor ki. Yani yaşanmışlıklar hayattan kolay kolay çıkarılıp atılamıyor bir kalemde. Hele ki bir pişmanlık, karşı taraftan bir pişmanlık belirtisi geliyorsa, hele ki karşı taraftan bir barışma sinyali geliyorsa, arkamda gördüğünüz çiçekler güzel değil mi? Pembe çiçekler. Çok seviyorum begonvilleri. Begonviller Temmuz ayında çok daha fazlaydı. Biraz döküldü. Alican Özdemir, sizi çok saygıyla dinliyorum diyor Belçika'dan. Çok teşekkür ederim. O saygı, selam, sevgi benden. Bilal Bey, biliyorsunuz belki de İngiltere'de inan ki özel okul bu kadar pahalı değil. Benim bildiğim kadar 12 bin, 13 bin lira özel okullar senelik. 12 bin lira değildir o ya. 12 bin pound'tur ha. 12 bin pound'tur. 12 bin pound olursa 600 bin lira falan olur değil mi? Yine de ucuz tabii. Yani Türkiye'deki bazı okullara göre yine de ucuz. Sadun Akil. Yani ülkemizde fiyatlar çok pahalı çocuklar. Arkadaşlar yani turizmde de oteller mesela yani çok pahalı, çok pahalı. Çarşı pazar her şey ateş pahası. İşte araba fiyatlarına gelen en son ÖTV zamları korkunç. Korkunç yani 1 milyon lira birden halkın alabileceği 2 milyon liralık arabalar 1,5-2 milyon liralık arabaların fiyatı 1-1,5 milyon birden arttı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 3 milyona çıktı araba fiyatı. Kendi arabamız TOG fiyatı 3 milyon lira oldu ya. Hani herkes alacaktı TOG'u. Öyle diyordu ülkemizi yönetenler. Kendi yaptığımız araba TOG'u herkes, her vatandaş alabilecekti. 3 milyon lira. Kim alabilir ya? Yani normal çalışan insanlarımız, memurlarımız, işçilerimiz, çoğunluk orta gelir. Yoksul halkımız nasıl alsın? Bırak yoksulluğu, orta gelirli halk nasıl alsın 3 milyon liralık araba? Bunun eğitimi, bunun işte hastalığı, bunun kirası, bunun yiyecek, içeceği masrafı, 3 milyon liranın taksitlerini nasıl ödesin insanlar? Araba parasının taksitlerini nasıl ödesin ya? Araba artık lüks değil. Bırakın şu ÖTV filan zamlarını ya. Araba bir ihtiyaç ya. Bir yerden bir yere gitmek için bir ihtiyaç araba. Her ailede olması gereken bir ihtiyaç araba, ihtiyaç aracı yani. Bir yerin hastalanıyorsun, bir şey oluyorsun, acil ameliyat hastaneye gideceksin. Arabanın yoksa taksi bekle. Taksi de gelmiyor kardeşim. Taksi de bulamıyorsun. Neyle gideceksin acil bir şekilde bir yere gitmen gerekirse? Yani arabayı artık mücevher gibi lüks, parfüm gibi lüks ihtiyaç maddesi sınıfından çıkarın ya. Yani Almanya'da fabrikası arabayı bizim parayla 300-400 bin liraya imal ediyor. Biz burada arabayı 2,5-3 milyona satıyoruz. Fabrikanın kazandığından 4 misli 5 misli fazla para biz kazanıyoruz. Adam fabrika kuruyor orada. Bizim 1/4 5'te 1'imiz para kazanıyor. Biz de vergileri üzerine koya katlıya katlıya araba fabrikasını 100 senedir fabrikayı işleten BMW'den, Mercedes'ten çok çok daha fazla para kazanıyoruz.
Sadun Akil. Fatma Yıldıran, Bilal abi beni neden görmüyorsun? Gördüm Fatma. Elif 12-13 bin pound diyor. İşte 12-13 bin pound. Pound ne kadar? 55 bin lira mı? 12 ile 13 ile çarpalım. Mert evin yolunu bulmuş diyor Ay Yıldız. Video koymuş. Gölcük'ten selamlar Bilal Bey diyor. Sevim Özdemir. Aleyküm selam. Arkadaşlar beğen yapıyor muyuz? Evet. Beğen yapalım lütfen. Beğen sayımız artsın. Abone olan yeni arkadaş var mı? Yeni abone olan arkadaş varsa onunla sohbet etmek istiyorum. Yeni olan abone olan arkadaş varsa onunla sohbet etmek istiyorum. Lütfen yorumlarda kendini belli etsin. Yeni abone olan arkadaşlarla bu yayında sohbet etmek istiyorum. Lütfen kendilerini belli etsinler. Mert'in dizisi hayırlı olsun. Banu Kabaş hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah istedikleri gibi geçer. Her şey, çekimler, çalışmalar. Sebuhi Mehmetov, Mert Kafkaslar'da da çok seviliyor. Mert Ramazan Demir sevilmeyecek adam değil. Ayten diyor ki Afra gibi kaliteli bir kızı kaybeden düşünsün. Ben 1.30 hafta oldum, yeni aboneyim diyor. Ben 1.30 hafta oldum. Elif nasılsın? Nereden yazıyorsun Elif? Elif nereden yazıyorsun? Yeni abonemiz Elif'le bir sohbet etmek istiyorum. Nereden yazıyorsun? Birgül Beykoz Mert Afra'yı sete gittiği videoyu gördüm Bilal abi. Engin Akürek'le çekim yaparken oradaydı. Mert Afra'yı sete gittiği videoyu. Tabii canım bunu Onur söylediği zaman benim yayınımda insanlar dediler ki Onur Akay'a ya Onur abi nereden biliyorsun sete gittiğini, orada mıydın filan falan. Antiler var ya, ortalığı karıştıracaklar. Onur Akay da ısrarla dedi ki Mert İngiltere'den geldi, sete gitti. Sete ziyarete gitti Afra'yı dedi. Hayır dediler, onlar Ocak'ta ayrılmıştı zaten. Şubat'ta ayrılmıştı zaten. Mert niye sete gitsin? Mert niye Afra'yı ziyaret etsin? Gitti kardeşim. Onur Akay söylüyorsa doğrudur. Ve Onur Akay bunu söyledikten 2 gün sonra da Mert o kızla Bodrum'da yakalandı. Elif İngiltere'de. Peki Elif neden abone oldun? Abone olmadan da izleyebilirdin. Neden abone oldun? Lütfen söyleyebilir misin? Elif İngiltere'den yazıyor. Bürgül Beykoz o videoyu bana atar mısın lütfen? Nereden atacaksın? Bürgül Beykoz bilalozcanna@gmail.com mail adresim Bilal Özcan'a, arkasında A var. Bilal Ozcan'a @gmail.com. Bilal Özcan'ın arkasına A var. Bilal Özcan'a yolluyorum der gibi. Oradan atarsan sevinirim. Elif İngiltere'den dedi. Eda Erdem, Bilal Bey, Onur Akay, Mert ve Afra'yı barıştıracak mı diye yayın hazırlamışız. Neden yayını yapmadınız? Barıştıracak mı diye. Ya Onur Akay o kadar çok anti çıktı ki ortaya ve o kadar çok linçlediler ki hem Onur'u hem beni arkadaşlar. Bunları yapanların önemli bir kısmı onların mutluluğunu istemeyenler. İnsanları yaptığı işten soğutacak kadar çok hakaret edildi. Hem Onur'a hem bana. Onur da ben de o hakaret edenleri avukatlarımıza bildirdik. Ve dolayısıyla o ara öyle bir soğukluk geldi. Yani o kadar çok anti üzerimize saldırdı ki neyse bu konuyu şimdi konuşmanın çok fazla şeyi yok. Ayten Derik, Mert'i de seviyorduk ancak sevdiğine kazık attık. Tamam, Eda Erdem, evet. Evet, Eda ile konuştuk. Ay Yıldız, Eda, Elif, Bilal Bey daha önce Beyaz TV'deki programınızı izliyordum. Evet, Elif'e sordum neden abone olma gereğini duydun diye. Yeni abonem. Bilal Bey daha önce Beyaz TV'deki programınızı izliyordum. Sonra YouTube'dan gezerken denk geldim, abone oldum. Senin samimiyetin, doğru haber veriş ve adaleti konuştuğun için. Sevgiler Elif. Sektörden bazı arkadaşlar
ve sektörden olmayan, onlara ben yalancı magazinci diyorum, gazeteci olmayan bazı kişiler yayınlar yapıyorlar. Magazin ilgi görüyor diye gazeteci olup da aslında mesleğini yaparken, gazetecilik mesleğini yaparken ekranlarda ya da gazetelerde magazinle ilgisi olmayan insanlar magazin branşı sizler tarafından seviliyor, ilgi görüyor diye e, sosyal medyada bu ortamlarda magazin yayıncılığı yapıyorlar ama ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. E, Magazin aslında e, sulu sepken gözükür. Dışarıdan baktığında ya magazin mi falan, aman magazin falan gibi diyor ama çok ciddi bir iştir. İnsanların özel hayatına giriyorsun. İnsanların e, özel ilişkilerini konuşuyorsun. İnsanların çoluğunu çocuğunu bazen aile fotoğraflarını, aile videolarını yayınlamak durumunda kalıyorsun. Çok dikkat etmen gerekiyor. Her adımda, her şeyde çok dikkat etmen gerekiyor. Ve hiçbir zaman haklıyla haksızı karıştırmamak gerekiyor. Menfaatlerden, kişisel çıkarlardan uzak durmak gerekiyor. Maalesef bizim meslekte menfaatini mesleğin doğrularına değişen insanlar var. Ben onlara meslektaş diyemiyorum. Biz onlara zarfçı deriz. Zarf alırlar. O zarf karşılığında karşı tarafın zarfı verenin dilediği gibi haber yaparlar, dilediği gibi yorum yaparlar. Maalesef böyle kişiler var magazin dünyasında. Aman onlardan uzak durun. Siz zaten neyin ne olduğunu, kimin ne karşılığı, kimin ne için yorum yaptığını, haber yaptığını çok iyi anlayabilecek durumda insanlarsınız. Bu dediğim tür insanlar çok izlenen programların içinde de oldular geçmişte. Bu dediğim insanlar çok satılan gazetelerin magazin sayfalarında da çalıştılar geçmişte. Hala da bunların kalıntıları var arkadaşlar. Peki, Aksaray'dan selamlar. Nasılsın Bilal abicim? Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ama beğen sayısı yani niye öyle belli bir yere takıldı kaldı? Beğenmiyorsanız haklısınız, olabilir, beğenmiyor olabilirsiniz. Bir şey diyemiyorum fazla artık. Elif diyor ki, sizce bunlar fan mı? Sadece ortalığı karıştıran insanlar mı? Bazen düşünüyorum bu kadar kötü kalbe sahip olmak ne yaptılar, ne yaşadılar ama çok üzülüyorum. Her gördükleri, her yazdıkları, okuduklarım. Elif, insanların e, neyi niçin yorumladığını, özellikle kötü yorum yapanların e, anlamak biraz da bakış açınla ilgili, nereden baktığına da bağlı biliyor musun? Bu biraz tecrübeyle de alakalı. Sen iyi niyetliysen pek anlayamazsın Elif. Eee, Olayların arkasına dolanıp perde arkasına da bakman lazım. Düşlemen lazım. Bir ötesini düşünmen lazım. Kendini onun yerine koyup da düşünmen lazım. Dolayısıyla fan gibi görülen bazı insanların niyeti aslında eee, fanı olduğunu zannettiğimiz ünlünün kötülüğü onun kötülüğünde çalışmak olabiliyor. Selin Tosun, bilmem anlatabildim mi? Fatma Yıldıran, ben hep beğeniyorum abi diyor. Teşekkür ederim Fatma Yıldıran. Bilal Bey neden beni moderatör yapar mısınız? Eda Erdem. Bilal Bey beni moderatör yapın. Bilal Bey beni moderatör. Fatma Yıldıran ben hep beğeniyorum abi diyor. Miledi Şiharas Henize. Gürcüsün değil mi Miledi? Gürcüsün ama ben bu alfabeyi bilmiyorum. Gürcü dilinde de altyazı var bazı videolarımda. Buna da yazacağım Gürcü altyazı. Buna da ekleyeceğim. Selin Tosun yaptıran birileri var. Bunların arkaları var maalesef. Eda Erdem bana DM'den yaz. Moderatör olmak isteyen Eda Erdem. Burada tanıştık, merhabalaştık. Hemen nasıl moderatör yapayım Eda Erdem? Seni bilmem lazım. Yani anlamam lazım. Neden moderatör olmak istiyorsun? Ve kimsin, nesin? Eda. Beyza Nur. Zaten siz o kadar çok istediniz ki Afra ile Mert evlensin. Ben sizin
Onları gerçekten çok sevdi ve Mert'in niye kızgın olduğunuzu. Sıla Deveci hoş geldin. Şimdi geldim diyor. Kaçırmadın. Gül İlgin'in Afra da Mert'le beraber fotolarını kaldırmadılar. O yüzden ayrılık yok, küskünlük var bence. Gül İlgin çok güzel bir noktaya değindi. Afra da Mert de fotolarını kaldırmadılar beraber. O yüzden ayrılık yok, küskünlük var bence. Küskünlük, kırgınlık. Süreyya Yoksul'a ben lütfen Afra'dan konuşalım. Of, yeterli beğen sayısı olunca konuşalım diyorum Afra'dan arkadaşlar. Bu arada özel üye olabiliyorsunuz. Dilek Şenyurt burada mı? Özel üyem Dilek Şenyurt burada mı? Özel özel üyem Dilek Şenyurt burada mı? Sadun Akil, Afra Mert iyi işaretler var. Küskünlük bir süre sonra geçer ama kırgınlık geçmez. Umarım birbirine kırgın değiller. Çünkü insan kime kırılır? Sevdiğine kırılır, sevdiklerine kırılır. Evet. Yegane beğeni yaptığını söylüyor. Canlı yayınımız yarın olacak inşallah Onur Akay'la. Eda Erdem isimli arkadaşımız moderatör olmak istiyordu. Kendisine tanımadığım için kendisini niye moderatör yapmam gerektiğini sordum ve bana DM'den kim olduğunu, neci olduğunu anlat dedim. Yani bir tanıt kendini. Ondan sonra karar vereyim. Çünkü moderatör benim adıma hareket edecek burada. Beni temsil edecek. Ve bana hakaretler başladı peş peşe. Kendisini engelledim. Ee, şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Bu arkadaşlar, böyle arkadaşlar, aramıza katılan böyle arkadaşlar belli bir amaca hizmet ediyorlar diye düşünüyorum. Yani biz burada Afra'nın ve Mert'in iyiliği için konuşuyoruz. Böyle birisi çıkıyor ve kendisini olduğundan değişik gösterip tanıtıp moderatörlüğümü alacak benim. Ondan sonra kim bilir burada neler paylaşacak, neler söyleyecek insanlara. Evet, dostlar. Şimdi evet, özel üyelikten bahsetmiştim size değil mi? Dileyen aboneler, dileyen takipçiler katıl butonuna basarak çıkan yönlendirmeleri takip ederek özel üye olabiliyorlar. Özel üyeler yorumlarda ve canlı sohbette özel üyelerin adının yanında bağlılık rozetleri görünüyor arkadaşlar. Ve sosyal medyada özel üyelerle bağlantı kuruyorum. Karşılıklı takipleşiyoruz. Bütün sosyal platformlarda, uygulamalarda, yorumlarda özel üyelerin yanıt önceliği oluyor. Onlarla canlı sohbetler yapacağım. Haftada 2 kez canlı sohbetler yapacağım YouTube'da. Yayınlarda üyelerden bahsetme, onların adlarını, yorumlarını ve mesajlarını sık sık burada okuyacağım, özel üyeleri öne çıkaracağım. Bunları da söyleyeyim. Ayrıca süper etiket ve süper chat de alabiliyorsunuz. Sayfamda yönlendirmelere giderek. Sem Sari elinize sağlık diyor. Deminki kendini bilmez kişinin engellenmesiyle ilgili. Elif olur mu öyle şey?
Bak diyor ki Elanur benim konuşacağımı hissetmiş ve söylüyor. Şimdi ben arkadaşlar şunu söylemek istedim. Elanur okuyacağım senin bu güzel mesajını. Mert Ramazan Demir'in aradığını söyledi ya Onur Akay. Ne kadar güzel bir akşamüstü ya. Ne kadar güzel gözüküyor her şey. Göstermem lazım size de. Huzur içindeyim. Sessiz, sakin. Komşu bahçesini suluyor. Oradaki hortum sesi geliyor. Onun dışında o kadar sessiz ki her yer. Çok şükür Allah'a. Mert'in inşallah Elena diyor etsin visken bakalım ne yapacaklar acaba ağlı. Kızın elinde diyor Ayçe. İnsanın ömrü uzar. Çok güzel diyor Sıla Deveci. Çok şükür Sıla. Çok şükür. Haziran çok güzeldi burada. Temmuz'un yarısına kadar çok güzeldi ama Temmuz'un yarısından sonra sıcaklar bir bastırdı. Şimdi biraz indi sıcaklıklar. Her neyse Mert Ramazan Demir'in deminki arkadaşın Elanur'un mesajı kaybolmasın. Mert Ramazan Demir'in affedilebilmesi, barış olabilmesi için Afra Saraçoğlu'na bunun en kolay yolu evlilik teklifiyle gitmesi. En kolay yolu bu. Çocuğun aklını karıştırıyorlar, çocuğun aklını çeliyorlar, çocuğu başka yönlere çekiyorlar. Çocuğu eğlencenin içine çekiyorlar. Annesine ve babasına kalsa Mert Ramazan Demir'in evlenmesinden yana onlar fikirlerini belirtirler aslında sevdiğiyle. Ve Mert Ramazan Demir'in annesi de babası da Afra'yı seviyorlar. Afra'dan memnunlar. Mert Ramazan Demir'in annesinin ve babasının Afra Saraçoğlu'nun annesiyle görüştüğünü biliyoruz. Ve Elanur da burada demiş ki biraz evvel mesajında bence Mert eline bir tek taş alıp Afra'nın kapısına dayansın ve diz çöküp evlenme teklif etsin. Ama tabii önce onu üzdüğü için özür dilemeli ondan sonra teklif etsin. Aferin Elanur. Aferin Elanur. Elanur kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Ne iş yapıyorsun? Tabii yani bir sakıncası yoksa nerede yaşıyorsun? Mert Ramazan Demir'in böyle bir teklifle, böyle bir iyi niyetle, böyle bir kararlılıkla böyle bir adım atılsa tabii ki her şey biter, unutulur. Şimdi diyebilirsiniz ki ya aman bir kere yapmış yine yapar, yine üzer. Yine yani bir anda tekrar eskisi gibi çapkınlık olursa, yine üzülürse bu sefer daha büyük üzüntü olur filan dersiniz diyebilirsiniz ama arkadaşlar bir de şunu düşünün. O arabanın içinde Mert Ramazan Demir de var. Arabanın şoförü Mert Ramazan Demir. Araba şarampole yuvarlanırsa Mert Ramazan Demir de yaralanır. Mert Ramazan Demir de o kazadan çok büyük acı yaşar. Yani o birliktelik, o evlilik artık kazaya uğrarsa, kazaya demeyeyim de bozulursa, biterse Mert Ramazan Demir de çok üzülür. Bu flörtleşmenin ayrılığı gibi olmaz ki. İki sevginin ayrılığı gibi olmaz ki. Bir evlilik bitirmek ona benzemez. Maddi manevi çok büyük kayıplar yaşarsın. Erkek olarak da kız olarak da. Özellikle manevi olarak erkek de çok sarsılır. Dolayısıyla evlilik teklifiyle giderse iki tarafta birbirine karşı her zaman
saygılı olurlar zaten. Her bakımdan saygılı olurlar. O güveni birbirlerine verirler ve hiçbir zaman değişmezler diye düşünüyorum. Çünkü bunlar kültürlü insanlar. Bunlar çocuk değil ki. Kültürlü, tecrübeli insanlar bunlar. Cahil insanlar, eğitimsiz insanlar olsalar ilişki, evlilik bir kazaya uğradığı zaman, evlilikte bir sorun olduğu zaman aman der. Elini sallar, umursamaz. Keşke öyle bir şey olsa Elanur. Keşke öyle bir şey olsa. Peki aşağıya doğru gitmeyi unutmuşum. Semsari Bilal Bey, sizin portfolyonuz magazin konusunda en zengindensiniz. İsterdim ki arşivinizi haftada bir nostalji anlarınızı bizlere anlatsınız. Arşivinizden nostalji anlarınızı. Olur ya. Olur da yani çok fazla nostaljiyi o zamanki ünlüleri çok fazla olabilir aslında. Gülseren Başdoğan, Elanur çok güzel yazdın. Mert Tektaş yüzükle gitmesi lazım. Aynur kralsın Özcan abi. Ayça Sever evlilik teklifi etti. Kafam kadar tek taşı vardı. Kızın 29 Eylül 24 parmağında magazinlere çıktı. Ayça Sever evet ama yani onun yenilenmesi lazım demek istiyor Elanur. Onu da ilk biz konuştuk. O magazinlere çıkmadan evvel ilk Onur Akay benim programımda canlı yayında sohbet sırasında anlattı. Urla'daki otel odasında takmıştı. Sıla Deveci ama Londra'dan sonra İstanbul'a dönünce ailesiyle evinde vakit geçirmeye başladı. Mert sanırım hep tepkimiz işe yaradı. Sıla Deveci yani aklın yolu birdir be hayatım. Bir de aile çok önemli biliyorsun. Yani çok özlemiştir. İnsan özlemez mi ya? Annesinin kokusunu, babasının kokusunu çok özlemiştir tabii. Mert aslında evcimen bir insan ama çocukluğundan, genç yaştan itibaren dışarıya çıkmak zorunda kaldığı için gitti Denizli'de okudu biliyorsunuz filan. Biraz tabii ki o konularda dışa dönük. Semsari, Gönül Yazar, Gülşen Büyükoğlu, Türkan Şoray, Barış Manço vesaire vesaire. Barış Manço ile ilgili anlatırsam Gönül Yazar canım benim. Gülşen Büyükoğlu çok değerli. Türkan Şoray, kraliçem o benim. Barış Manço çok bambaşka bir insandı Barış Manço. Bilal'cim Japonya'da Japonlar benim ağacımı diktiler biliyor musun? Ağacımı diktiler, kiraz ağacı diktiler. Plaket çaktık. Barış Manço ağacı diye. Gideceğim oraya. Tekrar o ağacı sulamaya gideceğim. Konser vereceğim. O ağacı ziyaret etmeye gideceğim. Nasıl heyecanlıydı biliyor musunuz? Bir daha gidemedi. Ömrü vefa etmedi. Allah rahmet eylesin. Japonya'da bir konser vermişti. Sosyal medyada var o konser videoları. O gidişinde Japonlar onu çok sevmişti. Çok büyük bir müzisyendi. Çok. Şimdi onun kadar önemli bir müzisyen var mı? Yani çok değerli şarkıcılarımız, çok değerli müzik insanlarımız var ama Barış Manço çok başkaydı arkadaşlar ya. Bambaşkaydı yani. Sadece müzisyen olarak değil. Yönetmen, yapımcı, senarist, her şey vardı onda. Her şey gezgin. Aynı zamanda kitabet ustası, konuşma ustası, çok iyi bir sunucu. Barış Manço. Bak neler hatırlattın bana. Çok iyi besteci, söz yazarı. Dağlar Dağları bilir misiniz? Dağlar Dağları bilir misiniz mesela? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bilir misiniz? Barış Manço'nun yaşadığı aşkları bilir misiniz? Bana söylettirmeyin, anlattırmayın. Peki, bunları konuşmadan olmaz ki. Evet. Sivrisinek var ya. Sivrisinek var arkadaşlar. Bir tane daha vatandaşı engelledim. Kendini bilmez insanlar gönderiyorlar bunları buraya.
bizim sohbetimizi bölsünler diye. Peki arkadaşlar. Beyzanur dur bakalım. Beyzanur dur bakalım. Sivrisinek var ama çok fazla değil. Çok şükür ki onun önlemini de alıyoruz. Geceleri rahatsız olmuyoruz o anlamda. Dağlar dağlar eşimle benim şarkım diyor Humay. Bilmez miyim diyor. Aramızda dağlar vardı ancak biz birbirimizi bulduk diyor. Çok güzel. Sıla Deveci, Dalyan'da aşırı sivrisinek var diyor. Dalyan'da bataklık da çok da onun için değil mi Sıla? Yani burada biz en fazla bahçeleri suladığımız için sivrisinek oluyor. Afra gerçekleri görüyor diyor arkadaşımız. Beğen sayısı artmıyor. Neden artmıyor beğen sayısı? Arkadaşlar beğen sayısı artarsa biraz daha moral gelir. Peki bunu Mert'in dilinden seven erkek yazmış arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Bir adım gerindeydim hep. Bir gülüşüne sığındım. Ne sen bil istedim ne ben vazgeçebildim. Kalbinin yönü nereye dönse ben oradaydım. Mert yalan söylüyorsun ya. Bu benim yorumum arada. Gökyüzüne sen bakınca yıldızlar bile yer değiştirirdi. Vay! Dünyanın en sessiz kavgasıydı belki sana yetişmek. Kendimi unuttum, seninle tamam oldum. Adım atamadın belki ama ben yürüdüm. Senin olduğun her rüyaya gözümü kırpmadan yürüdüm. Mert'in niye sabahın köründe uyandığı belli oluyor. Gözünü kırpmıyormuş. Arkadaşlar Mert'ten Afra'ya diyelim bu şiiri. Beğendiniz mi? Evet. Nihal biraz evvel söyledim onu. Mert'in bugün seti başladığını. Evinde ailesi gelmiş. Bence çok huzurlu, mutlu diyor. Tabii ki çok huzurludur bugün. Çok mutludur bugün. Seti başladı. Yeni bir heyecan, yeni bir başarının temeli atılıyor bugün. Allah yolunu açık etsin Mert Ramazan Demir'in. Gülseren Başdoğan çok güzel diyor şiir için. Teşekkür ederim. Nihal Sapanlı zaten Afra 4 yıl aynı evde yaşadığı eski elemanı unuttu. Bunu da unuttu. Kız işinde gücünde. Evet. Arkadaşlar Semsari yüreğinize sağlık diyor. Teşekkür ederim. Elanur Mert Afra'yı aramaya devam etsin. Bence elinde sonunda açar o telefonu inşallah diyor. Sadun Akıl bugün pazar normal beğeni sonra olur selam abi. Teşekkür ederim Sadun. Teşekkür ederim. Benim için cumartesi pazar yok. Ben haftanın 7 günü çalışıyorum. Uyanık olduğum her dakika işimle ilgiliyim. Çok şükür çok seviyorum mesleğimi. Yani dışarıda gezmekte de olsa aklım fikrim hep orada haber değeri olan, fotoğraf, video değeri olan çevremde ne var? Neyi haber yapabilirim? Böyle bir yapı oluyor gazeteci olunca, işini de çok seven bir gazeteci olunca böyle oluyor. Çok şükür ben bundan çok memnunum, rahatsız değilim. Benimle yaşayanlar da, eşim de, çocuklarım da, Hidayet en son evladım, bundan önceki eşimden olan çocuklarım da benim bu duruma çok alışıklar. Ben yurt dışına falan gittiğimiz zaman da tatillerde de hep çevremi haber gözüyle bakarım çevreme. İlginç fotoğraf, ilginç video gözüyle bakarım. Bunun için de çok şükür başka bir mesleği yapmaya ihtiyacım olmadan yıllardır bu meslekle ayaktayım. 1 saattir konuşuyoruz. 1 saattir konuşmayı da çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yazmayı da çok seviyorum. Bugün yazdığım en son yazımı bilalozcan.com web sitemde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yazı dilim ve aynı zamanda şiirlerim de var benim. O şiirlerimi bir kitap çıkarsam aslında.
Geçen gün bir yayıncı arkadaş da yazdı, söyledi. Bir kitap yapalım onları Bilal Bey diye. Şuraya bir not alayım da. Neyse sonra alırım. Peki arkadaşlar. Afra gerçekleri görüyor diye Selin Tosun'un mesajı yine gözüme çarptı. Gönül yazar eski sanatçıları davet edilse de TV'lere çıkamayan eski starlar YouTube'da sohbet anlatılırsa keyiften dinleriz diyor. Sem Sarı teşekkür ederim öyle düşündüğün için ama işte güncel konular daha çok ilgi çekiyor. Tabii ki Gönül Yazar gibi bir az solist beğeniyle izlenir, dinlenir. Bunu düşünmek, değerlendirmek lazım. Mert Ramazan tıpkı bir kartal gibi güven veriyor diyor Osman. Osman Ulusan. Nihal Sapan tabii hemen evlensin. Sadun Allah aklıma eksik etmeyin. Uzun ömürler bir abi. Ben de 55 yaşındayım. Saduncum sevgiler kardeşim. Fatma Yıldıran şiir çok güzel diyor. Peki arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere olur mu? Yarın inşallah yine burada olacağız bu saatte 18'de. 18'de. Yarın sabahleyin Onur Akay Midilli Adası'ndan dönmüş olacak Akçay'a evine. Onunla konuşacağım ve yayın için büyük bir ihtimalle birlikte olacağız canlı yayında. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız.